Merhaba arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Define Vadisi kanalına tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bölgeye geldik. Malum kış ayı, yerler kar, havada şu an yağışlı. Biz de yerimizde duramadık, evimizde. Dedik ki şöyle bir çıkalım, bir araziyi dolaşalım. Her şeye rağmen malzemelerimizi aldık arkadaşlar. Bölgemize geldik. Herhangi bir şeyle karşılaşırsak güzel bir çalışma yaparız düşüncesiyle tam takım araziye çıktık. Güzel bir bölgeye geldik arkadaşlar. Daha önce gelmiş olduğum bölge. Yollarda kar kış kıyamet olsa da zor şartlarda bölgemize ulaştık. Bu bölgede yine ufak çaplı bir keşif yapacağım arkadaşlar. Şöyle güzelce de arkamdan da görmüş olduğunuz gibi bölgemiz harika bir bölge. Tarihi zenginliği fazla bir bölge arkadaşlar. Ve mevsim kış ayı arkadaşlar. Hava çok soğuk. Şu an -1, -2 derece soğukluk var. İnanılmaz bir üşüme hissediyor insan. Iliklerine kadar. Şöyle yerdeki karları da gördüğünüzü umut ediyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle doğamızı hafif çaplı bir görerek olayımıza girmek istemiştim. Evet arkadaşlar, daha önce ziyaretinde bulunmuş olduğumuz bir bölgedeyiz. Tarihsel olarak da birkaç medeniyetin gelip geçtiği ve onların izlerini taşıyan bir bölge. Evet. Şöyle ufak çaplı sizlere göstermek istiyorum. Kayamızın üzerindeki define işaretlerine benzer işaretler ve doğalsal güzellikler arkadaşlar. Bakın burada oyma mevcut. Bakın şu taşın altında ve şurada büyük ihtimalle bir şeyler var gibi duruyor arkadaşlar. Şu kayanın altı. Ama tabi sinyal almadan hiçbir şey diyemiyoruz. Bakın üstünde de şöyle bir yontulmuş kısım var arkadaşlar, bakın. Burada yontulmuş bir kısım var. Ve taşlar çok enteresan bir yapıda. Şöyle de görebilirsiniz. Evet. Kar arkadaşlar. Maşallah memleketimiz zengin ve coğrafi olarak da harika bir bölgeye sahip. Bakın arkadaşlar, bakın. Burada taşımızın içine ne yapmışlar görüyor musunuz? Bakın. Burada bir şekilimsi bir şeyler var arkadaşlar. Değil mi? Şekil babından gerçekten zengin, heykelimsi bir şeyler yapmışlar. Acaba ne? Evet, şöyle bir sağa sola iyice kontrol edelim. Bakalım bu taşın altında da ne var? Bakın arkadaşlar, bu taşın altında da böyle bir işaretimiz var. Bakalım buralarda ne var? Hemen hemen her taşta ayrı güzellikler var. Bakalım burada ne çıkacak. Şurada derin bir oymamız var. Daha önce ziyaret etmiştik dediğim gibi arkadaşlar. Ama herhangi bir çalışma yapmadığımız bir bölge. Ben de bugün hava şartlarından dolayı burayı ziyaret etmek istedim. Bakalım nasıl bir güzellikle karşılaşacağız. Evet. Asıl mesele burada arkadaşlar, bakın. Burada çok büyük bir çalışma olmuş. Arkadaşlar yeni burayı yoklamışlar. Evet. Yeni yoklanmış bir bölge. Bölgenin
zenginsel durumundan dolayı burada bir çalışma olmuş. Yani bizden başka burayı ziyaret edenler de olmuş arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ve çok büyük çapta bir kazı yapmışlar. Evet. Acaba neye istinaden yaptılar? Herhangi bir işaret falan var mıymış? Şöyle bir etrafı kontrol edelim. Bakın burada da bir çalışma olmuş ama bu biraz eski. Şimdiki ilk gösterdiğim yeni. Şöyle bir gidelim bakalım. Daha başka kazılmış yerler var mı? He? Büyük ihtimalle burası çok yoklanmış. Burada var mı? Defineciler, kalabalık defineci grubu burayı ziyaret etmiş arkadaşlar. Durum onu gösteriyor. Bakalım. Bakın şurada bir öbek var. Biriktirilmiş bir taş yığını var. Bu bir işaret olabilir mi? Olma ihtimali de var. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Yok arkadaşlar. Başka kazılmış yer yok gibi duruyor. Çok büyük bir kazı yapmışlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kalabalık bir defineci grubu gelmiş buraya. Biz de ne yapacağız? Bir sinyal kontrolü yapacağız. Bakalım ne var ne yok. Dedektörlerle güzel bir sinyal takibi yapalım. Değil mi? Demek ki bölge boş bir bölge değil. Bu kadar büyük bir kazı yapıldığına göre bölge büyükçe bir hazine barındırıyor olmalı. Yanılıyor muyum? Halen etrafa bakınıyorum. Bakalım daha başka bir kazı alanıyla karşılaşacak mıyım diye. Evet. En büyük kazı alanı burası arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Evet, burada çok büyük bir kazı alanı var. Büyük ihtimalle ya malzemeyi aldılar ya da halen kazıyorlar arkadaşlar. Kazıyorlar da olabilirler, almışlar da olabilirler. Onların içinde olmadığımız için bu durumu bilme ihtimalimiz olmayacak. Şimdi dedektörlerimi kuracağım burada. Bakalım biz de bir sinyal yakalayacak mıyız? Hep beraber görelim. Şimdilik arkadaşlar malzemeleri kurana kadar sizden müsaade isteyeceğim. Malzemeleri kurduktan sonra tekrar karşınızda olacağım. Diyorum. Tekrar merhaba arkadaşlar. Takımı taklavatı kurduk. Bakalım şimdi burada güzel bir sinyal kontrolü yapacağız. Bakalım cihazlarımız kazı yapılmış yerde. Şöyle alalım. Kazı yapılmış yere doğru gideceğiz. Bakalım orada bir sinyal var mı yok mu? Hep beraber görelim. Alan taramamızı aktive edeceğiz şimdi arkadaşlar. Alan taramamızı şöyle bir değerliye alalım. Şu an değerli de arkadaşlar. Burayı aktif edeceğiz. Bakalım nasıl bir güzellikte burada karşılaşacağız. Veya karşılaşacak mıyız? Hadi bakalım ya nasip.
Evet. Şu an cihazımın frekans yakalamasını bekliyorum. Evet. Malzemenin olduğu tarafı gösteriyor arkadaşlar. Kazı yapılmış yerden ileri doğru bir yön belirledi. Bakalım burada dönecekmiş. Şu aşağıda bir inelim. Biraz daha yakın olalım bakalım. Neredeyse bir insan boyu kazılmış arkadaşlar burası. Evet. Cihazımda şu tarafı sinyal ediyor. Ya Allah. Hadi bakalım. Tekrar aktif ediyorum. Evet. Bakalım nereye gösterecek. Şu an bizi aldı götürüyor. Model 16 Piri Reis arkadaşlar. Bakalım peşine düştük gidiyoruz. Nasıl bir sinyale götürecek bizi hep beraber görelim. Evet. Bakın arkadaşlar. Bu kayamızın ön tarafında bir sinyal kaptı. Şurada. Bir daha aktif ediyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kayamızın hemen ön tarafında güzel bir sinyal kaptı. Evet. Şimdi boşluğu aldım arkadaşlar. Şu an boşlukta. Şöyle göstereyim. Bakalım boşlukta ne tepki verecek. Evet, malzemeye vermiş olduğu sinyali vermedi arkadaşlar. Biraz daha düzgün tutmaya çalışıyorum. Evet. Ne yapalım? Başka bir de bronz diyelim bakalım. Şu an bir bronz dedik arkadaşlar. Sinyal aldığımız kısmı şöyle bir yakından bir görelim. Bakın arkadaşlar şurada bir tane içe doğru şurada bir oymamız var. İçinde de bir kabartmamız var. Açacağım birazdan orayı. Ama şöyle bir dedektörümüzle falan bir sinyallerimizi iyice garanti altına alalım. Daha sonra da bakalım ne gibi bir güzellikle karşılaşacağız. Bronzda arkadaşlar. Şu an bronzda. Evet. Hafif bir dönmesi var. Minerali alacağım arkadaşlar. Burada mineral olma ihtimali de yüksek. Şu an mineralde. Evet, mineralde biliyorsunuz farklı bir tepkimeye sahip bir cihazımızdı. Mineralde var gibi duruyor. Evet. Şu an mineral tepkisini veriyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Şöylece dedektörümüzü alıp buraya bir bakacağız arkadaşlar. Şu alan taramamız şurada dursun. Dedektörümüzü alalım. Hava buz gibi. Harbiden gerçekten de çok soğuk bir hava. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Yani şu havada dışarıda kalanların Allah yar ve yardımcısı olsun. Evet, şöyle güzel bir topraklama yapalım.
Bakın. Alan taramanın sinyal verdiği yer arkadaşlar. Bakın bir 50 santim kaldırıyorum. Sinyali yakalıyor. Hop, bakın arkadaşlar. Malzeme hassasiyet biraz az da malzeme yaklaştıkça sinyali kapıyor. K30'imizde bütün materyaller diyelim. Bakalım. Evet. Güzel bir sinyal yakaladık sayılır. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen yeraltı görüntülememizi aktive edeceğiz. Şuradaki şekilde gerçekten inanılmaz güzellikte bir şekil. Yeraltı görüntülememizi de alalım. Hatta yeraltı görüntülememizi ve diğer geri kalan ekipmanlarımızı da almaya çalışalım şöyle. Şuradaki işarete de bakar mısınız arkadaşlar? Bakın. Burada da güzel bir işaret var. Evet. Şöyle alan taramamızda göstererekten harika bir işaret arkadaşlar, bakın. Evet. Ne yapacağız? Yeraltı görüntülememizde buraya güzelce bir bakacağız. Bakalım nasıl bir güzellikle karşılaşacağız arkadaşlar. Hep beraber grafiksel olarak da görelim. Şu eldivenlerimizi falan bir giyelim. Ondan önce telefonu aktive edelim. Evet, şu an cihazımızı açtık ve bağlantı yapacağız. Bağlantı yaptık. 3B tarama diyelim. Ayar verelim. Taramaya başlat. Güzel bir damar oluştu arkadaşlar, bakın. Kaydet. Kaydet. Bakın arkadaşlar. Harika bir grafik oluştu. Şöyle bir içe doğru giden bir kırmızılık damar var.
Ve gerçekten de harikulade bir şekle sahip. Ne diyoruz arkadaşlar? Evet. Bir de pointer özelliğine bakalım mı? Malzemeyi yakalıyor arkadaşlar. Çıkış diyelim. Yeraltı görüntülememizden de harika bir sinyal yakaladık arkadaşlar. Şimdi buranın güzelce bir çalışmalarına başlayacağım. Ondan önce ne yapacağız? Şöyle kameramızı sabitleyeceğiz arkadaşlar. Kameramızı sabitleyeceğiz. Ve kafamıza takacağız. Kafamıza taktıktan sonra da kameramızı sabitledik. Eldivenlerimizi giyelim. Kesinti yapmadan bakalım buradan nasıl bir güzellik çıkacak. Öncelikle şurayı şöyle bir açalım arkadaşlar. Bakın şuradaki kabartmayı çok net görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın oymanın içinde kabartma var. Biz de burada güzel bir çalışma yapacağız. Bakalım gizli kalmış defineden nasıl bir güzellik çıkacak. Kayanın şekilsel özellikleri çok harika arkadaşlar. Bakın şöyle içe doğru bir daha oyma şeklinde devam etmeye başladı. Toprak da bayağı yumuşak. Bakın rengi bile değişti toprağın. İki renge büründü arkadaşlar bakın.
Bakın kabartmanın alt tarafında kayanın altına doğru da bir oyma şeklinde devam eden bir kısım var arkadaşlar. Bakalım nasıl seyredecek kazımız. Bayağı güzel bir kasa yapmışlar. Şöyle. Öncelikle şurayı şey yapmışlar bakın arkadaşlar. Şurayı bir yontmuşlar ama buradaki yontulma, bakın şuradaki yontulma fazla belirgin değil. Yosundan tuttuğu için şuradan şöyle bir yön işareti vermişler. Ve altında şuraya bir kabartma yapmışlar bakın. Bakın burada bir kabartma var. Kabartmanın hemen alt tarafında şurada aşağı doğru giden bir oyma kısmı var. Büyük ihtimalle bu kayanın altında çok güzel bir malzeme olma ihtimali yüksek. Evet, sinyallerimiz de zaten bunu doğruladı. Dedektörümüz bayağı güzel bir sinyal yakaladı. Alan taramamızda zaten kazı yapılan bölgeden yavaş yavaş buraya akarak burada sinyalini yakaladı. Ne diyoruz arkadaşlar? Şöyle aşağı doğru dikkatli bir şekilde çalışmalarımızı yavaş yavaş ağır adımlarla ilerleteceğiz. Tabi biraz soluklanmak gerekiyor çünkü hem ellerim buz kesti. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok soğuk. Şöyle de görürseniz arkadaşlar. Şu an parmaklarımız dondu diyebilirim. Ya nasip arkadaşlar. Şöyle ufaktan bir kayamızı bir yoklayalım. Bakın şurada da bir taş birikintisi var. Altında yığma bir kısım var arkadaşlar. Yığma bir kısmı alacağız. Yorucu bir yer gibi duruyor ama inşallah kayda değer güzel bir şey yakalarız. Bakın arkadaşlar, bu ikinci yuvarlak top şeklindeki taş. Evet, burada bir dediğim gibi arkadaşlar bakın. Sinyalde şurada devam ediyor. Pointer yakaladı sinyali. Bakın. Hemen dedektörümüzde bakalım bakayım ne kadar yakına gelmişiz.
içine dalar dalmaz sinyali yakalıyor arkadaşlar. Nereden baksanız bir 50 santimlik bir alanda derinlikteki malzememizi dedektörümüz çok rahat yakaladı. Ayrımına bakıyorum. Evet, ayrımda şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Yaklaşarak %90 değerinde altın diyor. Evet. Dedektörüm sinyali yakalamıştı. Alan taramamız şimdi pointer'in yakalamış olduğu sinyali bakalım ne kadar güçle gösterecek arkadaşlar. Bir de alan taramamızı aktif edelim. Bakın arkadaşlar. İlk açılmasından daha seri dönüyor. Gördünüz mü? İlk açılmadan önceki halinden daha seri dönüyor. Değerli de. Malzememize yaklaştık. Hadi bakalım hayırlısıyla kavuşmak nasip olsun diyoruz. Oo. Of 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 of. Şurada bir taş. Oo. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Of 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 of. Of 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 of. Of 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 of. Bismillahirrahmanirrahim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Of aman Allah'ım, aman Allah'ım. Oo harika. Harika. Oo. Altın bir anahtar. Of 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 of. Bu paralar nasıl bir şey ya? İlk defa karşılaştım bak. Anam 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 anam. Anahtara bakarsanız harika bir şey. Altından yapılmış. Harikulade güzel bir ürün. Paralarla ilk defa karşılaşıyorum arkadaşlar. Oo. Evet. Dedektörümüz nerede? Hemen şuranın bir daha kontrollerini sağlayacağım. Evet, sinyal buraya kadar arkadaşlar. Ama şahane malzemeler çıktı. Of of of. Tarihi var arkadaşlar. 1879.
1879 yılına ait yabancı uyruklu para. Evet. Amerikan parasına benziyor arkadaşlar. Anahtar da, anahtarın üstünde şey var arkadaşlar. İngiliz kraliyet ailesinin tacı var. Kral tacı var yani. İngiliz kraliyet ailesinin tacı var arkadaşlar. Ve altından bir anahtar ve 2, 4, 6, 7 adet de Amerikan parası gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü üzerinde tarih var. 1879 yılına ait. Bunlar da bazıları İngiliz, bazıları Amerikan parası gibi duruyor. Bana öyle geliyor, bilmiyorum. Sizin fikriniz nedir? 1879 yılına ait gümüş paralar arkadaşlar. Gümüş paralar. Büyük ihtimalle gümüş diye düşünüyorum. Çünkü gümüş gibi duruyor. Ve altından bir anahtar. Burada başka şeyler olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Çünkü İngiliz kraliyet ailesine ait bir altın anahtar. Şöyle göstereyim. Gerçekten harika. Evet arkadaşlar. Kabartma şeklindeki oymamızı gördünüz. Bakın şurada oymamız var. Ve içindeki taş kabartma ve alta doğru giden bir ikinci oymamızın altında. Şu taşın, şu yuvarlak taşımızın alt kısmında harika değerde bir hazine çıktı. Büyük ihtimalle İngilizlerin hakim olduğu bir dönemde saklanmış bir define. Ama harika zulalanmış bir şekilde bırakılmış bu kayada. Biz de makinelerimiz aracılığıyla sinyalleri tespit ettik. Burada zaten çok büyük kazılar olmuş arkadaşlar. Büyük ihtimalle böyle bir hazinenin peşindeler. Ama anahtar buradaki bölgedeki hazinenin devamına bir işaret niteliği taşıyor. Evet, bugünlük nasibimiz altından bir İngiliz anahtarı ve 2, 4, 6, 7 tane ya İngiliz ya Amerikan gümüş paralar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizlerin de yorumlarını bekliyorum. İnşallah güzel yorumlar katarsınız ve bizleri aydınlatırsınız diyoruz. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Bu tarz videoların devamı için lütfen videomuzu beğenerek, abone olarak, takip ederek izlemenizi tavsiye ediyoruz. Sağlıcakla kalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.